Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün tefsir derslerinden Bakara suresi 44 ve 48. ayet-i kerimelerin tefsiriyle inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizden hatırlayacağımız üzere biz dedik ki Allah Azze ve Celle yeni bir bölüme başladı ve artık ehli kitaba sesleniyor. Bir önceki pasajda Allah ehli kitabın Allah'ın nimetlerini hatırlamaları gerektiği, Allah'ın vaadini ve ahdini yerine getirmesini istiyorlarsa önce onların Allah'ın ahdine bağlı kalması gerektiğini, sadece Allah'tan korkup Tevrat'ı tasdik edici olarak indirilen kitaba inanmaları ve dinlerini az bir paha karşılığında satmamaları gerektiğini, hakkı hak olarak kabul edip ona batılı bulaştırmamaları ve hakkı gizlememeleri ve müminlerle beraber namaz kılıp, zekat verip, onlarla beraber ruku etmelerinin gerekli olduğunu onlara hatırlattı Allah Azze ve Celle. Biz de bunların her birini kelime kelime, madde madde anlatmaya çalıştık. Şimdi onlara yönelik hitap devam ediyor. Yani Allah Azze ve Celle hala onlara hitap ediyor. 44. ayet-i kerimede dedi ki Rabbimiz onlara اَتَأْمُرُونَ Emir mi ediyorsunuz? اَنَّاسَ insanlara bilbirri, iyiliği. Bir, Arapçada cami olan isimlerden. Yani bütün iyilik cinsinden olan şeyler bu kelimenin altında toplanır. Buna namaz da dahildir, oruç da dahildir, akide de dahildir. Aklınıza gelebilecek her türlü güzel olan İslam'da bu kelimenin altına dahildir. Siz insanlara iyiliği emredip وَتَنْسَوْنَ unutuyorsunuz, enfusekum nefislerinizi unutuyor musunuz? وَاَنْتُمْ ve sizler تَتِلُونَ الْكِتَابِ kitabı okuyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ akletmiyor musunuz? وَاسْتَعِينُوا yardım talebinde bulunun. Fatiha suresinde geçtiği gibi bis sabri sabır ile ve's-salati ve namaz ile ve inneha muhakkak ki o. Bu zamir namaza da dönebilir. Hani zamirin akrab-ı mezkura dönmesi meselesi her ikisine beraber yani cümlede zikredilen hükme de dönebilir. O yani sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dilemek lekebiratun büyük bir şeydir. Yani ağır, zor bir şeydir. İlla müstesna alel haşi'in huşu ehli olan müstesna. Huşu ehline kolay, onların dışında kalanlara ise zordur. Peki huşu ehli kimdir? Ellezine onlar o kimselerdir ki huşu ehli olanlar. Yazunnune zan ediyorlar. Burada zandan kastedilen yakin. Çünkü Mücahit diyor ki Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bütün zanlar yakin anlamındadır. Bu Arapçada müşterek kelimeler vardır. Müşterek kelimeler aynı kelimenin içerisinde zıt anlamlar toplanabilir. Yani bir kelime iki zıt anlama delalet edebilir. Zan kelimesinin yakin ve galip olan yani ihtimalin bulunduğu ama galip olan tarafa ıtlak edilmesi gibi. Onlar yakinen inanırlar. Neye? Ennehum muhakkak ki onlar mulâkû karşılaşacaklardır Rabbihim Rableriyle. Rableriyle karşılaşacaklarına yakinen inanırlar. Ve ennehum ve yine muhakkak ki onlar ileyhi ona yani Allah'a Azze ve Celle raciun döneceklerdir dedi. Evet bu ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle farkındaysanız ehli kitabı tevbih ediyor, onları azarlıyor. Siz insanlara iyiliği emredip kendi nefislerinizi unutuyor musunuz? Ve siz kitabı okuyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani kitap bu yaptığınızın ne kadar kötü bir şey olduğunu her daim size hatırlatmasına rağmen siz yine mi bu fiilinizde devam ediyorsunuz? Akletmez misiniz? Diyor Allah. Bu ayet-i kerimelerden tam olarak ne kastedildiği ile alakalı seleften farklı görüşler nakledilmiş. Fakat öz itibariyle çok birbirinden uzak olan görüşler değil bunlar. İbn Abbas diyor ki bunlar
insanlara Tevrat'a tabi olup onun hükümleriyle amel etmeyi emrederlerdi. Fakat kendileri Peygamberimizin vasfını Tevrat'ta görüp okumalarına rağmen bunu gizler ve kendileri bu hükme tabi olmazdı. Yani Allah da onlara demiş oluyor ki, siz Tevrat'ın içindeki fer'i hükümleri insanlara anlatırken onun içerisinde asli hükümlerden biri olan peygambere tabi olma konusuna kendiniz niye tabi olmuyorsunuz? Kendiniz niye bunu unutuyorsunuz? Bu tefsir daha ziyade ayeti bağlamı, yani bütün öncesiyle beraber ele alınmış bir tefsir bu. Hani onlara Allah Azze ve Celle demişti ya, Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a, tabi Kur'an aynı zamanda peygamberi de kapsıyor, ona iman edin diye İbn Abbas bu şekilde, yani ayetlerin akışıyla ayeti tefsir etti. Katada ve İbn Cüreyç bunlar ise diyorlar ki bu umumidir. Yani hani bu peygambere imanla alakalı tek değildir. Allah şunu diyor, siz insanlara iyiliği emredip kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Yani namaz kılın diyorsunuz, zekat verin diyorsunuz, haramlardan sakındırıyorsunuz insanları ama kendiniz bunları, bu sorumluluklarınızı yerine getirmiyorsunuz diye. Farkındaysanız bu çok daha umumi bir şey olmuş oldu, çok daha umumi bir emir olmuş oldu ve bu fiili yapan herkesi, ister bu ümmetten olsun, ister İsrailoğullarından olsun fark etmez, herkesi kapsayan bir şeydir. Kim insanları hayra davet eder fakat kendisi o hayra karşı sorumluluğunu yerine getirmezse, kim insanları şerden men eder fakat o şerre karşı kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezse, bu ayetteki azarlamadan onun da payı vardır. Burada çok önemli bir mesele tabii ki gündeme gelmiş. O da nedir? Bir insan yapmadığı bir şey insanlara anlatmamalı mı o zaman? Veya bir insan işlediği bir günahtan insanları sakındırmamalı mı diye tefsirciler mecbur olaraktan bu konuya girmiş ve bu konuda izahat yapmışlar. Mesela Said İbn Cübeyr, İbn Abbas'ın talebesi ve onun ilmini bize aktaranlardan biri diyor ki, eğer insanlar yapmadıklarını anlatmazlarsa veya yaptıklarından başkalarını alıkoymazlarsa, o zaman yeryüzünde emri bil maruf yapan hiç kimse kalmaz. Yani emri bil maruf tamamen iptal olmuş olur. İmam Malik onun bu sözünü duyduğunda, biliyorsunuz İmam Malik tabaka olarak Said İbn Cübeyr'den bir sonraki tabaka. Bunu duyduğu zaman İmam Malik ne diyor? Doğru söylemiştir vallahi diyor. Çünkü kendisinde problem olmayan hiç kimse yoktur. Yani bütün yapılması gerekenleri yapan, bütün kaçınması gerekenlerden kaçınan hiçbir insan yoktur diyor İmam Malik. İbn Kesir rahimehullah bu ayetleri ele alırken diyor ki, normalde bir insanın başkalarına iyiliği emretmesi ve onları kötülüklerden alıkoyması, bu Allah'ın onun üzerine yüklemiş olduğu vaciplerden bir tanesidir. Bu emrettiklerini ve nehyettiklerinin içeriğini hayata geçirmesi, yani emre imtisal etmesi, bu da ayrı bir vaciptir. Yani emirleri yerine getirmek bir vacip, insanları ona davet etmek ise başka bir vaciptir. Nasıl ki vacipler arasından bazısını yapmadığımızda bu yapmıyor oluşumuz diğer bazısını yapmamıza engel değildir. Yani birini yapamıyoruz, güç yetiremiyoruz veya şehvetimize yenik düşüyoruz ama bir öbürünü yerine getiriyoruz, değil mi? Yani Allah'ı mesela zikretmedik diye namazı terk etmiyoruz. Kur'an okumadık diye duayı terk etmiyoruz mesela. Her birinin yeri birbirinden nedir? Birbirinden ayrıdır. Aynı şekilde diyor, emri bil maruf ile iyiliği yerine getirmek iki farklı vaciptir. Biz iyiliği yapmasak bile, yani o farzı yerine getirmesek bile veyahut da o haramdan kaçınmasak bile, fakat insanları ondan sakındırmak veya insanları hayra davet etmek sorumluluğu yine bizim üzerimizde bakidir. Ben burada bununla alakalı bir kaide söyleyeyim. Yani bu dinin bütün kapsamı içerisinde olan bir kaide olmuş olsun. O da şudur: İki zıt durum yan yana geldiğinde, eğer Allah Azze ve Celle birini diğerini bozan bir unsur olarak tayin etmemişse, ikisinin bir arada bulunmasında bir beis yoktur. Yani nasıl beis yoktur? İkisi bir arada bulunabilir. Yani hani ikisinin bir arada bulunması da problem yok. Mesela ne gibi? Örnek veriyorum.
Oruç meselesini düşünün. Biz oruçta üzerimize düşen vazifeler nelerdir? Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, cinsel münasebetten uzak duracağız. Bu bir sorumluluk. İkinci sorumluluğumuz nedir peki? Yalan söylemeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz, kimseye sövmeyeceğiz. Hadislerde varit olduğu gibi. Şimdi biz birine sövdük diye yemek yemiyoruz, öyle değil mi? Orucu bozmuyoruz. Yani niye? Her ne kadar birine sövmek veya yalan söylemek oruca münafi olsa da, oruca zıt olsa da Allah sövmeyi orucu bozan bir unsur kılmadığı için, yalan söylemeyi orucu bozan bir unsur kılmadığı için yalan söyleyip onun günahını alırız. Allah muhafaza, sövüp onun günahını alırız fakat orucumuzu tutar, o farzı üzerimizden düşürürüz. Tam tersini düşünün şimdi. Bir adam diyelim yemek yedi ve oruca devam etti. Olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü Allah yemek yemeyi orucu bozan bir unsur kılmıştır. Mesela namazı düşünün. Namaz eylemini düşünün. Ben diyelim ki namazımı kılıyorum. Bununla beraber namazın haricindeki şeyleri düşünüyorum. İki zıt şey değil mi? Bir araya toplanmaması lazım normalde. Fakat Allah namaz haricinde bir şey düşünmeyi namazı bozan bir unsur kılmadığı için ikisi bir arada bulunabilir. Yani başka şeyleri düşünüyorum diye namazı terk edemem. Ama namazda yemek yesem, namazda konuşsam namazı terk etmem gerekir. Niye? Çünkü Allah bunların namazı bozan bir unsur olarak tayin etmiştir. Emri bil maruf da böyledir. Kişinin yapmadığı şeyi insanlara anlatması bu doğru bir şey değildir. İki zıddın bir araya toplanmasıdır. Aynı yalanla orucun toplanması gibi, huşusuzlukla namazın toplanması gibi. Fakat Allah bunu emri bil maruf farizasını bozan bir unsur kılmadığından dolayı bu ayrıdır, bu ayrıdır. Ondan dolayı yapmasa bile insan emri bil maruf vazifesi insanın üzerinde devam eder. İnsanın üzerinde bakidir. Tabi bu işin mantığı tam olarak anlaşıldıysa eğer, burada zaruri olarak bir ayrıma gidilmesi gerekiyor. Zaruri olarak bir ayrıma gidilmesi gerekiyor. O da nedir? Biz bütün nasları bir araya topladığımız zaman emri bil maruf konusunda veya nehy anil münker konusunda zem iki sınıf insana muhataptır. İki sınıf insana yöneltilmiştir. Yani bunu nereden çıkarıyoruz? Bütün bu konuyla alakalı nasları bir araya topladığımızda, ki konuşacağım inşallah bunun üzerine, anlıyoruz ki kimlerdir hani yapmadığı halde insanlara bir şeyi söylediklerinde bununla Allah tarafından zemmedilen veya kıyamet gününde azap görecek olan insanlar. 1. Farzlar ve haramlar konusunda insanlara anlattığını yerine getirmeyen insanlardır. Müstehaplar bu baba kesinlikle dahil değildir. Bu çok önemli bir kaide. Farzlar ve haramlar konusunda böyledir. Müstehaplar kesinlikle bu baba dahil değildir. Niye? Çünkü her Müslüman birey olarak farzları ve haramları ister insanlara anlatsın, ister anlatmasın bunlardan kaçınmak ve uzak durmak, farzları ise yerine getirmekle mükelleftir. Fakat müstehaplara gelince her Müslümanın bütün müstehapları yapmak gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi hiçbir insanın dini bir bütün olarak kuşatması ve bütün müstehapları hayatına geçirmesi de mümkün değildir. Öyleyse bu zem, bu yergi, bu ceza müstehaplar babı için geçerli değildir. Ne için geçerlidir? Farzlar ve haramlar için geçerlidir. Yani sen insanlara orucu emredip kendini tutmazsan, sen insanlara duayı emredip kendin Allah'a dua etmezsen, sen insanlara namazı emredip kendin namazı terk edersen, sen zekatı emredip kendin zekatı vermezsen gibi ayetlerde kastedilen budur. Ama mesela diyelim ki sen bir Müslümana dedin ki, kardeşim Müslüman kardeşlerine karşı güler yüzlü ol misal veya güler yüzlü olmamız gerekir dedin, anlattın gibi. Ama sen kendin yapamadın bunu. İşte çocuğun vefat ettiği, işlerin yolunda gitmediği, mesela sıkıntın olduğu gibi sen bunu yapamadın. Bu zem sana müteveccih değildir. Yani bu zem sana yönelmiş değildir. Niye? Çünkü bu müstehaptır zaten. Bu bir farz değildir. Yani sen bunu yapmasan bile Allah katında günahkar değilsin ki, kaldı ki hani bunu söylemiş olduğundan dolayı günahkar olasın. Ve dedik burada en önemli mesele nedir? Yeryüzünde bütün müstehaplarla beraber dini kuşatması bir insanın düşünülemez. Bu mümkün değildir. Ondan dolayı bu farzlarla alakalı bir zemdir, şey değildir. Ve naslara baktığımız zaman da mesela biraz sonra gelecek naslar, işte Üsame bin Zeyd'in hadisini göreceğiz. İnsanlara iyiliği emredip yapmayan, kıyamet gününde bağırsakları ateşe dökülmüş bir vaziyette bağırsakların etrafında dönecek.
Hiç müstehabı terk eden bir insan için böyle bir ceza söz konusu mudur mesela? Düşünün bunu. Mümkün değildir. Veya hadis gelecek, dudakları demir makaslarla kesilecek. Müstehabı terk eden bir insan için bunun olması mümkün müdür? Mümkün değildir. Öyleyse bu nedir? Farzları emredip yapmayan veya haramları emredip kendisi yapan insanlardır diyelim. İkinci, bu dedik iki nokta burada önemli. İkinci mesele burada nedir? İnsanlara bir şeyi anlatırken bunu yapmamız gerekir, bu olmalıdır diyenler değil, daha ziyade sanki bunu yapıyormuş gibi, bunun ehliymiş gibi davrananlara bu zemm müteveccihtir. Niye? Çünkü bunlar kendilerinde nifak alametlerini bulunduran ve İslam ümmetini aldatan insanlardır. Yani mesela diyelim şimdi biz burada işte bir ders işliyoruz örnek olaraktan. Diyelim dersimizin ana konusu nedir? Dersimizin ana konusu işte anlattıklarımızı amel etmektir diyelim. Hani bunu anlatıyoruz. Şimdi bir hoca kendisi her anlattığını yapmıyor olsa bile bize diyelim ki bu dersi anlatırken kendini de içine dahil ederek dedi ki kardeşler bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Bakın görüyorsunuz hepimizin çok eksikleri var. Allah'tan korkalım, birbirimize nasihat edelim, insanlara anlattıklarımızı önce biz hayata geçirelim gibi misal. Ama kendisi bu her anlattığını da tam anlamıyla yerine getirmiyor diyelim. Şimdi bu insan, bu zemm ona müteveccih midir? Hayır, ona müteveccih değildir. Niye? Çünkü bu Allah'ın yapın, olmalıdır dediği şeyi kendi eksikliğini de itiraf ederekten sadece bir hükmü paylaşmış oldu, tebliğ edeceği oldu. Ama düşünün bir de mesela diyelim ki işte falancalar Allah'ın emrettiklerini insanlara anlatıyorlar ama onunla amel etmiyorlar. Yani birilerini kınıyor mesela. Sanki kendisi yapıyormuş da, kendisi hakkıyla yerine getiriyormuş da birileri yapmıyormuş gibi konuşuyor. Bu aldatmaya girdiğinden dolayı, nifak alameti olduğundan dolayı asıl yapılması gereken, asıl üzerinde durulması gereken konu budur. Çünkü mesela nasihat vardır İslam'da. Zaten nasihat nedir? Yapılmayan eksiklerin yapılması için tavsiyelerde bulunmaktır. Buna hocalar da muhtaçtır, davetçiler de muhtaçtır, alimler de muhtaçtır, herkes muhtaçtır. Eğer sadece hepsini tam yapan bunu yapacak olsa nasihat müessesesinin Said İbn Cübeyr'in dediği gibi tamamen ortadan kalkması gerekir. O zaman bu mümkün değildir. Ondan dolayı ne diyeceğiz kardeşler? Diyeceğiz ki buradaki zem ve zikredilen hadislerde varit olan zem kimin için geçerlidir? Bu insanlar için geçerlidir. Yani farzları emredip yapmayan, haramlardan sakındırıp yapan. İki, insanlara anlatırken sanki kendisi bunun ehliymiş, kendisi bunu yapıyormuş, başkalarını kınayıp küçümseyerek bunu yapan insanlar, bu zemme bunlar dahildir diyelim. Evet. Peki burada bir soru soralım. Diyelim ki özellikle kitap ehli olan insanların, yani okumuş insanların, mürekkep yalamış insanların insanlara bazı şeyleri anlatıp kendilerinin ise bunu terk etmesinin zararı nedir? Yani neden hani bu kadar tevbih var? Bunun en birinci zararı kardeşler, kişinin kendine vermiş olduğu, kendi dinine vermiş olduğu zarardır. Nedir? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki, İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste, ben diyor İsra gecesi bir kavme uğradım. Baktım ki demir makaslarla onların dudakları kesiliyor. Allah muhafaza. Ben dedim ki bunlar kimdir? Böyle demir makaslarla onların dudakları kesiliyor. Dediler ki haulâi hutabâ'u ummetik. Bunlar senin ümmetinin hatipleridir. اَلَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَأْتُونَهُ وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَأْتُونَهُ. Onlar ki insanlara iyiliği emreder fakat kendileri onu yapmazlar. Kötülükten insanları alıkoyar fakat kendileri o kötülükleri yaparlar diyor. Yani düşünün, bu dudaklar hepimiz için geçerli bir şey bu. Bu dudaklar Allah Azze ve Celle onlara saadetin yolunu açmış. O da nedir? İnsanlara hakkı tebliğ etmek. Bu dudaklar sigara içebilirdi, bu dudaklar içki içebilirdi,
Bu dudaklar batılı, insanları batıla davet edebilirdi, değil mi? Yani Allah Azze ve Celle hayır dilememiş olsaydı, hidayet etmemiş olsaydı olabilirdi. Allah ne yaptı? Hidayet etti ve bu dudakları da hidayet etti. Yani bu dudaklar onun dinine insanları davet eden dudaklar oldu. Fakat eğer bu dudakların söylediğini kulak duymazsa, bu dudaklar kalpte olanı anlatmazsa, bu dudaklar önce konuşurken kendini karşısına alıp kendine konuşmaz ise Allah muhafaza bu dudaklar en büyük cezayla cezalandırılacaklar. O da nedir? Demir makaslarla ta kıyamet kopuncaya kadar sürekli demir makaslarla dudakları kesilecek, tekrar gelecek, tekrar kesilecek. Yine sahihinde Üsame bin Zeyd'in hadisinde Üsame bin Zeyd'e dediler ki Osman'la konuşmaz mısın? Yani Osman radıyallahu anh'ı kastediyorlar. O da dedi ki ben onunla zaten konuşuyorum. Fakat ben şerrin kapısını ilk açan kişi olmam. Yani ne bekliyorsunuz? Hani emirle konuştuğum, ona ne söylediğim, nasihat ettiğimi gelip ulu orta yerde mi yayayım bunu? Hayır. Eğer emire nasihat edilmesi gerekiyorsa giderim nasihatimi yaparım ki yapıyorum da zaten dedi, kapattı. Fakat dedi ben Allah Resulü'nün bir sözü söylediğini işittikten sonra hiç kimseye o insanların en hayırlısıdır demem. Velev ki emir bile olsa dedi. Yani ne demek istiyor burada? Hani Osman da olsa, bir başkası da olsa radıyallahu anh ben kimseye hani bu en hayırlıdır, hata yapmaz, günah işlemez demem. Çünkü ben Allah Resulü'nü şöyle derken işittim. Kıyamet gününde bir adam getirilir ve ateşe atılır. Onun bağırsakları dökülür. O da bağırsakların etrafında ateşin içinde öyle dolanıp durur. Merkebin bağlandığı taşın etrafında dönüp dolandığı gibi. İnsanlar ona gelirler, onun etrafında dolanırlar. Ey falan derler. Sen değil miydin bize iyiliği emreden? Sen değil miydin bize kötülüğü yasaklayan? Ne oldu sana? Niye bu haldesin? O da onlara der ki evet o bendim. Fakat ben size iyiliği emrederdim ama yapmazdım. Kötülükten sizi alıkoyardım. Fakat alıkoymuş olduğum kötülüğü ben kendim yapardım diyecek. Ben bunu işittikten sonra diyor hiç kimseye insanların en hayırlısıdır demem. Şimdi buradaki ifadeye dikkat buyurun kardeşler. Özellikle buradaki ifade ne? Ateşe atılmak, bağırsaklarının etrafında merkebin döndüğü gibi dönmek. Bağırsaklar nedir? Düşünürsek eğer bağırsaklar insanın vücudundaki en pis şeylerdir. Yani insanın dışkısını içinden atan bir organdır. Değil mi? Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bağırsaklarını yere dökecek. Bu nedir? Yani siz bu insana bakıp zahiren bunun güzel, iyi bir insan olduğunu zannediyordunuz ama bunun kalbi, bunun içi pis bir kalpti. Kötü, kirli, manevi anlamda necis olan bir kalpti. Ben de el cezâ'u min cinsil amel babından şimdi onun bütün pisliğini ortaya döküyorum. Yine merkep neyin ifadesidir kardeşler? Taşıdığı şeyin farkında olmayan, yaptığı işin farkında olmamak için merkep ifadesi kullanılıyor. Öyle değil mi? Bu aynı merkep gibiydi. Merkebe kitabı yüklediğin zaman nasıl ki üzerinde çok büyük hazine taşır fakat kendisi bundan anlam itibariyle hiçbir şey faydalanmaz. Bu da aynen böyle bir adamdı. İnsanlara anlatırdı, bilgiyi yüklenirdi, bilgiyi taşırdı ama kendisi bunlarla amel etmezdi diye. Ve bu Allah muhafaza bir gün, 2 gün, 3 gün değil. Yani kıyamet ebedi olması hasebiyle ebediyen devam edecek olan bir şey. Öyleyse insanlara din anlatan, insanları dine davet eden, onlara iyiliği hatırlatıp kötülükten sakındıran bizler ve başta da ben kendi adıma bunu söylüyorum. Bizlerin çok dikkatli olması lazım. Aynen dersin içinde biraz önce söylemiş olduğum gibi birbirimize bazı şeyleri hatırlatmamız lazım. Arkadaşlar olarak birbirimize nasihat etmemiz lazım. Bir şeyler kötü gittiği zaman birbirimizin elinden tutmamız lazım. Sözlerle ameller birbirine uymadığı zaman birbirimizi sarsmamız lazım. Yeri geldiği zaman bir elin bir eldeki kiri çıkarmak için baskı uyguladığı gibi sert de olsa birbirimizi uyarmamız, birbirimizi gayyamızdan geri çevirmemiz lazım. Niye kardeşler? Ta ki hep beraber helak olmayalım diye. Çünkü biz bir gemideyiz. Benim yanlışım seni ilgilendirmez diye bir şey yok. Senin yanlışın beni ilgilendirmez diye bir şey yok. Gemi bir defa su aldıktan sonra alttan su almış, üstten su almış, ortadan su almış çok önemli değil. Batarken alt, üst, orta hiç önemi yoktur. Ondan dolayı biz bir geminin içinde gidiyoruz. Yahudileşme tehlikesi hepimiz için geçerli bir tehlikedir. Nedir Yahudileşme tehlikesi? Bilmek, öğrenmek,
İnsanları davet etmek fakat ondan çıkar elde edip onunla amel etmemektir mesela. Buna yönelik bir kayma olduğunu gördüğümüz zaman, buna yönelik bir Allah muhafaza bir meyil olduğunu gördüğümüzde birey anlamında, işte toplum anlamında, topluluk anlamında fark etmez. Birbirimizin elinden tutup birbirimizi doğruya taraf çekmemiz gerekir. Yoksa dediğimiz gibi Allah muhafaza bu naslarla hepimiz muhatabız. İkinci zararı nedir peki kardeşlerim? Birinci zararını söyledik. İkinci zararı ise dine en büyük zararı söyledikleriyle toplumun önüne geçen fakat amelleriyle bunu yerine getirmeyen insanlar verirler. Çünkü insanlar herhangi bir insandan bir şey dinlediklerinde sonra onun hayatında onu görmedikleri zaman dini yanlış anlamaya başlarlar. Çünkü insanların tabiatında şöyle bir şey vardır. Konuşan kimse, anlatan kimse, yol gösteren kimse o bunlarla amel ediyor. Ve biliyorsunuz insanlar kulaktan önce gözden eğitilirler. Yani her insan gördüğünden daha fazla etkilenir, duyduğundan değil kesinlikle. Doğal olarak insan bir şeyi dinlerken aynı zamanda izler de, aynı zamanda gözlemlemeye de çalışır. Eğer gözlemiyle duydukları birbiriyle uyum içerisinde değilse zaman içerisinde insanda şöyle bir anlayış oluşmaya başlar. Herhalde bu anlattığı o kadar da önemli değil. Çok önemli olmuş olsaydı bunu en iyi bilen, bunu insanlara en güzel şekilde anlatanlar herhalde onlar amel ederlerdi diye. Ki biz bunu mesela çok fazla diyelim ki hayatımızda yaşıyoruz bu tip şeyleri. Mesela bazı kavramlar vardır bizim hayatımıza dahil olması gereken. Eğer bu kavramları insanlar mesela bir İslami çalışma düşünün, bir İslami cemaat düşünün. Diyelim bazı kavramlar var mesela hayati kavramlar. Ne gibi? İşte itaat gibi, işte izin gibi, disiplin gibi, mesela saygı ve edep gibi örneğin. Sonradan gelenlerin öncekilerin hakkını ifa etmesi gibi mesela. Bilgi paylaşımı, bilenlerin bilmeyenleri yetiştirmesi gibi mesela. Hani güven duygusunun aşılanması gibi, dert paylaşımı gibi, yani bir İslami yapının olmazsa olmazları diyebileceğimiz bazı kavramlar var. Şimdi siz bunu ne kadar güzel anlatırsanız anlatın. Yani çok böyle güzel kelimelerle, çok altını, felsefesini dolduraraktan, naslarla bunu anlattınız diyelim. Fakat vakada bununla karşılaştığınız zaman siz bunu kendi hayatınızda yerine getirmezseniz eğer, sizi izleyen insanlar da güzel anlatıyor ama çok da mühim değil herhalde. Çok çok mühim olsaydı, hani böyle herkesin amel etmesi gerekseydi, herhalde bize anlatan insanların zaten bunları önce kendi hayatlarında yerine getirmeleri gerekirdi. Fakat hiçbir şey anlatmadan, hiçbir şey söylemeden veya çok basit cümlelerle anlatın. Fakat o anlattığınızı kendiniz yaşayın. Hangi konuda olursa olsun göreceksiniz insanların ona yapışması, onu uygulaması ve hayata geçirmesi çok çok daha olacaktır. Çok çok daha çabuk, çok çok daha seri olacaktır. İster bu ahlaki meselelerde olsun, ister bu itikadi meselelerde olsun, ister mücadele ortamında olsun, fedakarlık anlamında olsun, isterse de bahsetmiş olduğumuz menheci, kaide ve kuralların hayata geçirilmesiyle alakalı olsun, hiç fark etmez. Onun için kardeşler, gelin bu konuda herkes şu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okuyalım. Bu ayetleri okuduktan sonra kendimize şöyle şu anlamda çeki düzen verelim hepimiz. Diyelim ki ben çok fazla anlatarak değil de insanlara vermek istediğim veya anlatmak istediklerimi daha ziyade yaşayarak insanlara göstereyim. Hani mesela dava nedir, dava nasıl olur, itaat nedir, fedakarlık nedir, kardeşleri için kendi haklarından feragat etmek nedir mesela, bunları ben insanlara bu şekilde göstereyim. Veya ahlakla ilgili mesela sabır nedir, öfkeyi yenmek nedir ve benzeri, yani hani bunları ben insanlara anlatmaktan daha ziyade ben bunları göstereyim. Çünkü en etkileyici yol insanların gözüne hitap eden eğitimdir. Yoksa kulaklarına hitap eden değil. Ve Allah muhafaza insan bazen özellikle bu dediğimiz gibi, yani hani İslam için çalışan yapılarda böyle olur. Eğer örneklik konumunda olan insanlar örneklik vazifelerinin farkında olmazlarsa, sonradan gelen insanların onları izleyip onların durumuna göre hayatlarını şekillendirdiklerini anlamazlarsa eğer, İslam'a, davaya, Müslümanlara belki de en büyük kötülüğü onlar yaparlar. Bundan emin olabilirsiniz. Mesela düşünün, bugün Müslümanların en büyük hastalıklarından bir tanesi nedir? Diyelim ki
maalesef gıybet diyelim. Yani aynı akideye inanan, aynı şeye sahip olan, aynı düşmanı bir olan, dostu bir olan insanlar mesela aynı yapıda bulunmama nedenleriyle birbirleri hakkında konuşup birbirlerini çekiştirebiliyorlar. Şimdi ben diyelim sizin cemaatinize geldim. Dinimi öğrendim, sizden geldim. Hiçbir zaman sizin Müslümanlar aleyhinde konuşmadığınızı gördüm. Veya konuşanlara tepki gösterdiğiniz, bu bizim işimiz değil dediniz mesela. Varsa bir hata, bir nasihatleşme gerekiyorsa bunu abiler, hocalar yapar. Bana sana düşen Müslümanları sevmektir. Müslümanların hataları hakkında konuşmak değil. Onun bir hatası varsa mutlaka bizim de bir hatamız vardır gibi. Mesela. Sizce ben nasıl bir Müslüman olurum? Bunun çok çirkin bir şey olduğunu baştan öğrenirim. Değil mi? Ama mesela geldim bugün A şahsı hakkında konuşuluyor, yarın B cemaati hakkında konuşuluyor, öbür gün C cemaati hakkında konuşuluyor. Belli bir zaman içerisinde bir bakarsınız ki ben de o ahlakla yetişmiş, o ahlak üzere insanlara muamele eden bir adam haline gelirim. Onun için yani örneklik konumunda olan insanlar, bunun altını özellikle çiziyorum. Bunlar kimdir? Bir davetçiler, ilim talebeleri, sorumlu olan insanlar veya ilkler. Yani ilk bu işi başlatan, bu işin öncüsü konumunda olan, yaş itibariyle, konum itibariyle önde olanlar. Bunlar en büyük ibadetleri bunların örneklik konumunda olduğunu unutmamalarıdır. Yaşantılarıyla, sözleriyle, oturmalarıyla, fedakarlıklarıyla buna çok dikkat etmeleri gerekir. Yoksa bir neslin zehirlenmesine sebebiyet verirler ve sona kadar kötü gitmesine sebebiyet verirler. Çünkü onlar düğmenin, gömleğin ilk düğmesidirler. İlk düğme yanlış iliklendikten sonra sonraki düğmelerin doğru iliklenmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Ondan dolayı özellikle bu konumda olan kardeşler bu ayetlerden daha çok sakınmalı, daha çok Allah'tan korkmaları gerekir. Peki kardeşler burada şöyle bir soru soralım. Diyelim ki peki hepimiz için bundan kurtulmanın yolu nedir o zaman? Yani bir insanın anlattıklarını hemen yerine getirmesi, sözden ziyade görsel olaraktan örneklik yapması, işte bu Allah 45 ve 46. ayetlerde de bunun yolunu bize öğretiyor. Nedir onlar? Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. O huşu ehli hariç çok ağır bir şeydir. Kimdir huşu ehli? Onlar Allah'la karşılaşacaklarını bilen ve ona döndürüleceklerini, ona döneceklerini bilen insanlardır. Çözüm budur kardeşler. Çözüm insanın sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dilemesidir. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dilemek. Sabır nedir? Namaz nedir? Sabır, Arap lügatında biliyoruz haps anlamına geliyor. Yani bir şeyi hapsetmek, bir şeyi men etmek, bir şeyi alıkoymak anlamına geliyor. Şer'i anlamı da lügat anlamına aynıdır. Yani nefsi Allah'ın taatleri üzerine sabretmek, hapsetmek, nefsi Allah'ın haram kıldıklarını alıkoyup hapsetmek, Allah'ın takdir ettiği kadere karşı nefsi Allah'ın razı olmayacağı söz ve davranışlardan alıkoymak ve hapsetmek. Yani sabrın anlamı ve şeriattaki kapsamı budur. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık olarak Allah 90 yerde sabırdan bahsediyor. Sabır kavramından bahsediyor. Zaten buradan biraz da yaparak, yola çıkaraktan mesela Ali radıyallahu anh gibi kişiler sabır ile alakalı ne diyorlar? Mesela sabrı tanımlarken sabır imanda cesetteki baş gibidir. Sabır imanda cesetteki baş gibidir. Ne demek bu? Yani mesela bir cesette baş ne görev görüyor? Baş. Ne görev görüyorsa aynı şekilde insanın imanında sabır da aynı görevi görür. İnsanın imanında sabır da aynı görevi görür. Düşünün mesela baş nedir? İçinde beyin var, göz var, kulak var. Yani yönetim ve yönlendirme tabiri caizse buradan oluyor. İşin başlangıcı, ilk adımı, ilk noktası hep buradan oluyor. Herkese sabır da böyledir. Yani sabır işin başıdır, ilk adımıdır. Sabır varsa Allah'ın emirlerine karşı insanın icabet etmesi, nehyettiklerinden kaçınması çok daha kolaydır. Yalnız sabır demiş olduğumuz şey özellikle hani sabır bir duygudur, bir sermayedir ve bunun kaynağa ihtiyacı vardır. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah sabrı müstakil zikretmek yerine genelde sabrı başka bir şeyle beraber zikrediyor. Mesela burada neyle zikretti? Namaz ile zikretti. Sabır ve namaz dedi.
Başka bir yerde Allah sabırla zikri beraber zikrediyor. Taha suresinin sonlarında peygamberi müşriklere verilen imkanlara karşı sabra ve mücadeleye davet ederken Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Onların dediklerine sabret, gündüz ve akşam, yani gecenin ve gündüzün bir ucunda Rabbini tesbih et, Rabbini zikret. Sabır ve zikir. Başka bir yerde Allah Azze ve Celle sabır ile yakini beraber zikrediyor. Mesela diyor ki işte örnek olaraktan Secde suresinin sonlarında وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Biz onları yeryüzünde insanlara yol gösteren imamlar kıldık. Ne zaman? Sabredip ayetlerimize yakinen inanınca. Sabır ve yakin. Fasbir, sabret. İnne va'dallahi hak. Muhakkak Allah'ın vaadi haktır. Yani yakin üzere ol diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki bu sabrın sürekli olabilmesi için, insanı istikamet üzere tutabilmesi için bu sabra kaynaklık teşkil eden bir şeye ihtiyaç var. İşte bu kaynakların başında da namaz gelir. Kul hakkıyla Allah'a namaz kılar. Allah'a bir kulluk bilinciyle namazını eda edersen namaz tabiri caizse sabrı depolayan, insanın sabrını arttıran, sabrı insanda muhkemleştiren bir araç vazifesi görür. Bundan dolayı mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu zorluklara karşı en fazla rücu ettiği iki melce namaz ve sabırdı. Değil mi? Mesela Huzeyfe radıyallahu anh ne diyor? كَانَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَزَعَ اِلَى الصَّلَاةِ. Bir şey Peygamberimizi zorladığında, daralttığında, sıktığında hemen namaza sıçrardı. Yani hemen kalkıp namaz kılardı diyor. Abdullah İbni Abbas bir seferdeyken Abdullah İbni Abbas'a diyorlar ki ey İbni Abbas kardeşin vefat etti. Abdullah İbni Abbas iniyor bineğinden, yolun kenarına geçiyor, namaz kılıyor. Ondan sonra uzun bir namaz kılıyor tabi. Sonra kalktıktan sonra bu ayeti terennüm ediyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Namaz ve sabır ile Allah'tan yardım dileyin. Yani bir musibet, kardeşi ölmüş, üzülüyor. Bunun acısını nasıl hafifletiyor? Namaz ve sabır ile bunun acısını hafifletiyor. Yalnız burada asıl önemli olan mesele ne? Dedi ki yukarıyla alakayı kurabilmek. Yukarıyla alaka nedir? Seyyid Kutub'un dediği gibidir. Elbette söz ile amel birbirine uygun olsun. İnsanın akidesiyle suluğu birbirine uygun olsun. Eyvallah. Ama Seyyid Kutub diyor bu öyle çok kolay. Yolu hazırlanmış, insan nefsine hafif gelen bir mesele değildir. Bu uzun bir mücadele, cehd ve nefsi terbiye etmeyi isteyen bir süreçtir. Yani öyle her zaman hadi sözümle amelin birbirini tutsun, inandığımla yaşadığım birbirine uyumlu olsun. Bu çok fazla mümkün değildir. Niye? Çünkü hayatın ihtiyaçları, hayatın zorunlulukları çoğu zaman insanı inandığı şeylerden çok uzak bir tarafa savurur. Yani senin inandığın bir şeyler var. Fakat hayatın içindeki şeyler, yani insanın nefsinin zaafları, insanın şehveti, malın ve çocuğun insan için fitne olması, maişet derdi mesela. Evet sen bir şeylere inanıyorsun ama bunlar senin inandığın gibi yaşamana engel oluyor. Ne lazım? Çaba lazım, uğraş lazım ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Bütün bunların üstesinden gelecek olan bir kuvvetle insanın arasında bağ oluşturulması lazım. Sen ne kadar zayıf olursan ol, eğer sen ebedi olan kuvvetle aranda bir bağ kurarsan, eğer sen alemlerin Rabbi olan Allah'a namazla, huşu içerisinde, Allah'ın razı olduğu bir şekilde, Allah'ın seni görüyor olduğu bilinciyle Allah'a namaz kılar ve bu bağı kurarsan Allah'ın izniyle, o zaman göreceksin kendi gücünle değil, dayandığın güçle bütün bu zorlukların üzerinden geleceksin. Yani şehvetler seni sarmaladığında, şeytan sana tuzak kurduğunda, insi şeytanlar seni dünyanın zevklerine ve süsüne davet ettiğinde, kadın, çocuk, bunlar senin Allah'ın dinine yapman gerekenlerden seni alıkoyduğunda, evet sen aciz bir varlık olaraktan bunun altından kalkamayabilirsin. Ama alemlerin Rabbi olan Allah'ın gücünden istimdad ettiğinde, ona dayandığında işte bu nedir? Bu namazdır. Namaz üzerinde sabrederek bunu yapacaksın. Sıkıntını Allah'a arz edeceksin. Alıkoyucuları ona havale edeceksin. Ya Rabbi ben üstesinden gelemiyorum, altından kalkamıyorum diyeceksin. O zaman göreceksin ki Allah senin elinden tutacak, perçeminden tutacak, seni rızk ile hayra götürecek ve önündeki engelleri bir bir kaldıracak. Sen
Allah'ın razı olmuş olduğu amellere muvaffak olan bir kul olacaksın. O zaman inandığınla yaşadığın aynı olmuş olacak. Zaten İsrailoğullarının en büyük sıkıntılarından bir tanesi neydi kardeşler? Kalpleri katıydı. Yani ahlak anlamında, tezkiye anlamında, nefis terbiyesi anlamında çok uzak bir ümmetti. Yani bu kavramlar hiç onların semtine bile uğramıyordu. Doğal olarak da Allah'ın emirlerini bir çıkar haline getirmişlerdi. Yani hani kendisinden para yedikleri, ekmek yedikleri imamlık mesleği gibi, mesela işte dün geçen dersimizde de anlattığımız gibi hocalık mesleği gibi kendisinden ekmek yiyilen, yoksa hani kalpte oluşmuş olan duyguların insanlarla paylaşılması veya insanın içini yakan, kavuran dertlerin başkalarına anlatılması, insanı hissettiği huzura başkalarını davet etmesi değil. Çıkarım ben buraya, şiir okur gibi, türkü söyler gibi mesela anlatmam gereken insanlara güzel lafızlarla anlatırım, tamam, bitti, buna dönüşmüştü. Fakat ne zaman bu böyle olmaz? İnsan Allah'a hakkıyla kulluk eder. Kendiyle Rabbi arasında bir söz olur. Rabbi ile kendi arasında bir buluşma, bir randevu olursa, gizli saatlerde, kimsenin görmediği yerlerde başını toprağa, secdeye kapatıp Allah'a yönelir, Allah'tan ister, ona sığınırsa, o zaman insanlara bir meslek olarak bunları anlatmaz. Hissettiği, kalbini yakan dertleri, kalbini yakan duyguları, huzuru, mutluluğu başka insanlarla paylaşır. Ondan dolayı ayetin, yani bu okumuş olduğumuz ayetin tefsirini mutlaka ama mutlaka Seyyid Kutup'tan okumanızı size tavsiye ederim. Çok güzel, böyle insana nasihat edici, insana yol gösterici çok güzel manalar var. İnşallah Rabbim hepimizi bunlardan faydalandırsın diyelim. Tabi bu, şimdi biz dedik işte namazla ve sabırla Allah'tan yardım isteyecek insan. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyecek. Burada şöyle bir sorun var. Bu dilde anlatıldığı zaman hani maşallah tamam hemen kalkalım bismillah diyelim, bunu yapalım. Ama Allah diyor ki وَاِنَّهَا لَكَب۪يرًا. Bu çok büyük, çok zor bir şeydir. Sakildir, ağırdır, zordur diyor Allah Azze ve Celle. Kim müstesna? Huşu ehli olan insanlar müstesna. Bir insan huşu ehli olmadığı müddetçe bu anlatılanı yerine getirmesi çok zordur. Peki huşu ehli kimdir? Ahiret bilinciyle Allah'a kulluk eden, Allah'ın huzurunda dirileceğini bilen ve hayatını buna göre tanzim eden insanlardır. Huşu nedir kardeşler? Huşu sükunete erme demektir. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ. Sesler o gün hepsi Allah'ın karşısında kesildi. Sesin bitmesi, sesin sukuna ermesine Allah Azze ve Celle huşu diyor mesela. Yer için Araplar huşu diyorlar. Erd haşa, yani erden haşa, böyle haşi, iyice böyle basmış, iyice yerle yeksan olmuş, iyice böyle baskın, basılmış yere huşu olmuş yer diyorlar. İnsanda huşu nedir? Kalbin sükunete ermesidir. Yani kalbin bir şeyde huzur bulması, onda sükunete ermesi, onunla mutmain olmasıdır. Zaten kalpte huşu oldu mu, insanın bedeni de, insanın organları da aynı şekilde huşu içerisinde olmuş olur. Namaz ile huşu bulanlar, yani namazlarını ifa ederken sükunet içerisinde namazlarını ifa edenler, önce kalplerinde bir dinginlik, böyle bir sessizlik olan, sonra bedenlerinde bir dinginlik, bir sessizlik olan insanlar, bunlar Allah'ın izniyle namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyecek olan ve Allah'ın emirlerini hayata tatbik konusunda da bu sorunlarını aşacak olan insanlardır. Ve onlar kimlerdir peki? Kim böyle olabilir? Ahiret. Demek ki insanı sükunete erdiren, huşu ehli yapan en önemli mesele nedir kardeşler? Ahiret bilincidir. Ahiret bilinci, yani ahirete iman ettim demekle ahiret bilinci oluşmuyor, biliyoruz değil mi? Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için tefekkür etmek lazım. Yani özellikle kıyamet mevkiflerini, kıyamet gününde Allah'la insanlar arasında geçecek olan konuşmaları, Peygamberimizin hadislerinde veya Kur'an-ı Kerim'de bazı pasajlarda anlatılan cennet ve cehennem sahnelerini insanın kendini de oranın içine koyarak bunlar üzerinde tefekkür etmesi, bunlar üzerinde düşünmesi gerekir. Çünkü bir şey üzerinde ne kadar fazla düşünülür, bir şey üzerinde ne kadar fazla fikri anlamda yoğunlaşma olursa insanın kalbini istila eder o şey. Yani o duygular, o hisler insanın kalbini istila eder. Bugün belki de
biz Müslümanların ilk nesil Müslümanlarından en büyük farkımız nedir diye sorulursa ahireti görüyormuş gibi müşahede etmemek, ahiret bilinciyle yaşamamaktır. Unutuyoruz. Ölümü unutuyoruz. Tekrardan dirileceğimizi unutuyoruz. Allah'ın bizi hesaba çekeceğini unutuyoruz. İşte bu unutmamız da bize çok pahalıya mal oluyor. Çok pahalıya mal oluyor. Çok pahalıdan kastetmiş olduğum nedir? Bir, Allah'ın yasakladıklarını yerine çiğniyoruz. Allah'ın hudutlarını çiğniyoruz. Allah muhafaza. İki, farzları yerine getirsek bile onlardan istifade edemiyoruz. Yani hani farzlar bizi Allah'a yakınlaştıran ve bize çeki düzen veren şeyler olmuyor. Sadece ifa edilen bir borcun ifa edilmesi gibi oluyor. Onun için ahiret üzerine çok okumak lazım. Üzerinde çok düşünmek lazım. Ahiretle ilgili Allah'a çok dua etmek lazım. Ta ki o ahiret şuuru kalplerimize iyice yerleşsin. Bilelim ki Allah'la mutlaka bir gün karşılaşacağız. İnşallah bu Allah Azze ve Celle'nin yol göstermesidir diyelim. Bu bir irşattır aslında. Kim Allah'ın irşad ettiği yolu tutarsa Allah'ın izniyle irşad olur. Çünkü yaratan Allah, sorunların kaynağını en iyi bilen de, sorunların nasıl çözüleceğini en iyi bilen de yine alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Demek ki inandığıyla amel etmemenin en büyük çözümü nedir kardeşler? Ahiretle hemhal olmaktır. Sürekli ahireti düşünmektir. Bunun insanı huşunun da insanın namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilemeye sevk etmesidir. Sonra Allah Azze ve Celle dedi ki 47. ayet Ya beni İsrail ezkuru Ya beni İsrail Ey beni İsrail uzkuru zikredin hatırlayın ni'metiyelleti en'amtu aleykum size verdiğim nimetlerimi ve enni ve muhakkak ki ben faddaltukum sizi faziletli kıldım alel alemin alemlere faziletli kıldım. Bu ayet-i kerime Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Beni İsrail'e bir şeyi hatırlatıyor. Bir zamanlar diyor ben sizi bütün alemlere, içinde yaşamış olduğunuz zaman içerisindeki bütün alemlere faziletli kıldım diyor. Bu nimeti onlara hatırlatıyor. Yalnız burada şu nokta çok önemli. Burada aslında biraz bize de bir gönderme var. O da ne? Şimdi biliyorsunuz bu ümmet de aynı şekilde faziletli kılınmış. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Biz sizi vasat bir ümmet kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Veyahut da işte Hac suresinin sonunda هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ O Allah sizi seçti diyor Allah Azze ve Celle. Bu ümmete hitap ediyor. Burada Müslüman şunu düşünmesi lazım. Bu adamları Allah bir dönem faziletli kıldı da ne oldu daha sonra Allah dedi لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ Beni İsrail'den kafir olanlar İsa'nın ve Davud'un dilinde lanetlendiler. Şimdi bir yolculuk düşünün, bir seyir düşünün. Alemlere faziletli kılınmayla başlıyor, Allah'ın lanetiyle son buluyor. Veya kûnû kiradeten hasiin alçaltılmış alçak maymunlara dönüşün dedi Allah Azze ve Celle. Allah'ın en faziletli kıldığı noktadan maymunlara dönmek. Mesela hani çok başlangıçla bitiş noktası arasında müthiş bir uçurum var. Şimdi biz bunu okuduğumuz zaman bu ümmet olarak kendimize şunu söylememiz lazım. Demek ki Allah bazı insanlara alemlere faziletli kılabilir. Fakat insanlar bu nimetin farkına varıp bu nimete uygun bir hayat sürmezlerse itikadi ve ameli anlamda işte o zaman da alemlerin Rabbi olan Allah onları yeryüzünün en aşağılık varlıkları haline çevirebilir. Beni İsrail'i maymunlara ve domuzlara çevirmesi gibi veya onları peygamberlerinin dilinde lanetlemesi gibi. Allah muhafaza. İşte Kur'an bu iki nokta arasındaki kıssayı bize anlatıyor. Yani insanın şerefli kılınıp faziletli kılınmasıyla sonuç itibariyle insanın kendini esfel-i safiline düşürmesi arasındaki bir, bu noktayı koruyup sebat edenleri bize anlatıyor. Siz de bunların yaptığını yaparsanız o fazileti, o keremi korursunuz. İki,
bunu korumayan insanların ne yaptılar da bozuldular? Kur'an bize bunu anlatıyor ve aynı zamanda diyor siz de bir ümmet olarak onların yaptığını yaparsanız siz de aynı onlar gibi başlangıç noktası bambaşka, bitiş noktası bambaşka bir ümmet haline gelirsiniz diye. Sonra Allah Azze ve Celle dedi ki وَاتَّقُوا يَوْمًا O günden korkun. Yani öyle bir günden korkun ki burada yevmen nekire olduğu için sonrası hepsi o günün sıfatı olarak gelecek. La teczi nefsun an nefsin. O gün hiçbir nefis hiçbir nefse fayda vermez. Ceza hani insanın mükafat ceza diyoruz. Yani hiçbir nefis bir nefsin yerine bir şey yapamaz veya bir nefsin yerine bir sıkıntıyı üstlenemez. Ona bir fayda veremez. Ve la yuqbalu minha şefaatun. Ondan şefaat de kabul edilmez. Şefaat aracılık yani hiçbir nefis başka bir nefse torpil veya şefaat yapamaz. Tabi bu biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de şefaat ikiye ayrılmış. Kavaidül Erba'a derslerinde tafsilatla anlattığımız müsbet şefaat ve menfi şefaat. Müsbet şefaat nedir? Allah'ın ispat ettiği şefaattir. O da şefaat edecek olandan Allah'ın razı olup ona izin vermesi, şefaat edilecek olandan Allah'ın razı olup ona izin vermesiyle oluşan şefaattir ki bu sabittir. Bir de menfi şefaat vardır. Kafirler ve müşrikler gibi Allah'ın razı olmadığı ve izin vermediğilerinin şefaatidir. Şefaat kabul edilmeyecek. Başka وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ Ondan adil de alamayacak. Adil denklik demek burada kastedilen fidye. Yani ondan fidye de kabul edilmeyecek. وَلَا هُمْ Ve onlar değillerdir yunsarun Yardım edilecek de değillerdir. Allah bütün bunları anlattıktan sonra ehli kitaba nasihat edip onlara irşad edip yol gösterdikten sonra diyor ki şunu unutmayın ki öyle bir gün var ki o gün geldiğinde hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Hani Allah Azze ve Celle diyor ya o gün يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Kardeşinden kaçacak kişi ve ummihi ve abi anne babasından ve sahibetihi ve beni işte hanımından ve çocuklarından kaçacak. Niye? لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Herkesi o gün, herkesin bir meşguliyeti vardır. Veya ayet-i kerime diyor وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا اَيْوَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا Öyle bir günden korkun ki Allah-u Alem Lokman suresinin sonunda olması lazım. Öyle bir günden korkun ki o gün ne baba çocuğu için bir fayda verebilecek ne de çocuk babasının adına hiçbir fayda verebilecek. Yani hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Şimdi anne babanın çocuklara olan şefkatini, merhametini biliyoruz öyle değil mi? Anne baba dahi çocuğundan kaçacaksa o gün varın gerisini siz düşünün demek istiyor Allah Azze ve Celle. Şefaat yok. Yani senin kafanda birilerine vermiş olduğun bir paye, bir konum, o bana yardımcı olur, o beni kurtarır ama böyle bir şey yok. Çünkü bütün şefaatler Allah'a aittir. Bütün şefaatler Allah'ın elinde toplanmıştır. Ve kimin kime şefaat edeceği konusu da belli değildir. Bu sadece kıyamet gününde anlaşılacaktır. Mesela şehittir. İslam'a göre onun diyelim şefaat yetkisi vardır örnek veriyorum. Ama belki de cehennem onunla tutuşturulacak. Yani sen sakın onun şefaatine güvenme. Çünkü ilk tutuşturulacak olanlardan bir tanesi şehittir mesela. Bunun tek istisnası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında hiç kimsenin şefaatiyle ilgili bir bilgi yoktur. Bu sadece kıyamet gününde açığa çıkacak. Madem öyle sakın kimsenin sana şefaat edeceğine güvenme. Mesela Peygamberin şefaatini düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Bunu kesin biliyoruz. Fakat sorun ne? Belki Allah sana şefaat etmesine izin vermeyecek. Yani hani sakın ona güvenme sen. Sen kendi nefsine bak. Fidye yok. Yani çok zengin olabilirsin. Dünyada başına bir sıkıntı geldiğinde tanıdıkların seni paralarıyla kurtarabilirler. Ama öte tarafta Allah'ın katında fidye işlemeyecek. Ve yardım yok. Yani kimse kimseye o gün yardım edemeyecek. Allah Azze ve Celle bütün alakaları, bütün bağları o gün kesecek. Herkesin tek yardım etmek istediği kişi kendi nefsi olacak. Madem böyle bir gün var ey İsrailoğulları, öyleyse Allah'tan korkun. Aynısı bizim için de geçerli. Ey Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki böyle bir gün var, öyleyse kendinize çeki düzen verin. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'ın öğretmiş olduğu ilimden faydalandırdığı kullardan eylesin. Bizleri inandığını yaşayan, yaşadığını insanlara davet eden
ve bu davet hususunda karşılaştığı eziyetlere sabreden Müslümanlardan eylesin. Allah bize taatleri kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle kendisine sabır ve namazla yönelen, ondan yardım isteyen ve sürekli ahirete yakinen inanan, ahiret bilinciyle yaşayan Müslümanlardan bizleri kılsın. Bizi Allah'ın nimetlerini hatırlayan, ona şükreden ve nankör olmayan kullardan eylesin. Allah bizleri bu Kur'an'a muhatap edip hidayet ettiği gibi onunla amele, onu anlamaya, onunla kalplerimizin yumuşamasına, gözlerimizin yaşarmasına da bizi hidayet etsin. Allahümme amin. Allahümme amin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.